Canbulat'ta huzurlarınızdayız. Gecikme için kusura bakmayın ne olur, bu teknik problemler beni bitiriyor. Geldik ama nihayet geldik. Sevgili İpek Canbulat, hoş geldin canım yayınımıza. Evet, hoş buldum. Hepinize hoş geldiniz. Evet, bugün okullar tatil oldu aslında. Tatil. Herkes de evdedir diye düşünüyorum. Takipçilerinden çoğu çünkü hep aile insanları bana yazıyorlar. Evet, evet. Çiğdem Aslan Argun, seni yayında görmek ne kadar güzel. Ee, Caner 1907 FB özel abonem ve moderatörüm Ümran burada, o da burada. Moderatörümüz Ümran da burada. Caner hem özel abonem hem de moderatörüm, hoş geldin. Ve İspanya'dan, Arjantin'den, Fransa'dan, İngiltere'den, Tayvan'dan, her yerden katılan değerli izleyicilerimiz, hepinize selam olsun. Evet. Magazin gündemi çok yoğun ve sizlerin İpek'e soracağınız sorular da var. Sevgili İpek Canbulat'a, bunun da biliyorum ama son dakika haberiyle açmak istiyorum. Sevgili Oktay Kaynarca, onun masum olduğunu, onun uyuşturucu kullanmayacağını, kullanmadığını söylemiştim günler öncesinden ve test sonuçları az önce açıklandı. Oktay Kaynarca'nın tertemiz çıktı. İpek, ne diyorsun? Saçında ve Ama kanında. sadece o değil ki Emel Müftüoğlu'nun da temiz çıkmış. Sadece Oktay Kaynarca'nın değil. Emel Müftüoğlu da temiz çıktı. Oktay Ben ne Kaynarca'da diyorum yani tertemiz. bilmiyorum. Bunlar hep böyle ihbar üzerine düşmanları olan insanların bunları ihbarlarıyla olan olay. Ya da yanlış konuşup bunlara itibarlarında zedeleme gibi bir durum konusu bence. İtibarlarını zehirliyor. Ama burada devlet kurumlarının çok daha tedbirli davranması lazım. Şimdi lekelenmeme hakkı diye bir şey var hukukta. Yani bir insanın suçlu olduğunu bilmeden, ortaya çıkarmadan, bununla ilgili bir delil bulmadan savcıların bu kişileri ortaya atmaması lazım. Sadece Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu için değil, daha önce de temiz çıkan diğer kişiler için de söylüyorum bunu. Yani uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı diye basına haber servis ediliyor, haber yayılıyor ve bu kişiler Evet. hastaneye falan götürülürken ya da adliyeye götürülürken, savcılığa kolunda polislerle falan videoları yayınlanıyor. Sanki suçluymuş gibi, kafaları önlerinde eğik, mahcuplar insanlar. Halbuki suçlu olan da var, suçsuz olan da var. Bu işi gizli saklı yapması lazım savcılığın. Ama hiç dikkat edilmiyor. Yarın bir gün seni de alırlar, beni de alırlar. Yani bir şekilde böyle yalanla Olabilir. dolanla bu işler Bilal oluyorsa. abicim olabilir çünkü sanat camiasının içindeyiz ikimiz de. Benim Evet, arkadaşlarım siz de iş için zaten onlarla temas halindesiniz. O evet, açıdan dolayı evet bizi de çağırabilirler ya da bir teknik takibe düşeriz. Onlarla telefonda konuşurken her an her şey başımıza gelebilir. Ben evet, anlayamıyorum. Neden böyle itibarı zedelemeye çalışıyorlar? Niye insanları lekeliyorlar? Bakın Haluk'u da aldılar öyle. Aldığı gibi geri çıktı Haluk. evet, Emel Müftüoğlu için söylediler. Oktay Kaynarca. Bunlar değerli isim. Ne gereği evet, var böyle şeyler yapıyorlar? evet. Ünlülerin menajeri Haluk, nasıl, o da, onunki uzun sürdü, bir de beş gün falan gözaltında kaldı. Herkesi 3-4 gün sordular. evet 3-4 gün Yani sürdü. Doğru evet, 3-4 gün ya- sürdü. yani lekelenmeme hakkıyla toplum nezdinde suçlu muamelesi görmemesi, insanların güvence altına alınıyor hukuk Aynen nezdinde. öyle. Ama bizim Evet. ülkemizde maalesef son zamanlarda ürkütüyor beni. Yani şu bakımdan, yani beni çağırsalar benden ne çıkacak? Hiçbir şey çıkmayacak. Çağırdıkları gibi bırakacaklar. Başım ak, başım dik. Yani kendimi bildikten sonra, tıpkı Oktay Kaynarca'nın gözaltına alındığı zaman söylediği gibi, başım dik dedi, göğsümü gere gere geldim ve geri döneceğim dedi. Ne oldu? Bir de bak, işin ilginç tarafı, savcı neden şüphelendiyse hem Oktay Kaynarca hem Emel Müftüoğlu için gözaltına alındıktan sonra savcı mahkemeye sevk ediyor ifadeleri aldıktan sonra, ikisini de, ve ikisi için de ayrı ayrı ev hapsi talep ediyor, biliyor musun? Ev hapsi Bilmez talep ediyor. miyim? Biliyorum Ya evet. bunları bize açıklayın sayın savcılar. Şimdi bu insanları gözaltına alma sebebiniz farklıysa kamuoyunun bunu bilme hakkı var. Oktay Kaynarca denen adam koskoca milyar liralık yatırım yapan ATV televizyonun ekran yüzü. Aynı zamanda bir kurum da lekelenecek.
Oktay Kaynarca herhangi bir şekilde suçlu çıkarsa artık uyuşturucu kullanana suçlu diyoruz. Yani dolayısıyla siz bu insanlar hakkında ev hapsi kararı veriyorsanız, mahkemeye ev hapsi talebiyle gönderiyorsanız bunun sebebini de kamuoyuna açıklamanız lazım. Nasıl ev hapsi talebinizi bizler duyuyorsak, kamuoyuna açıklıyorsanız, bir şekilde sızdırılıyorsa bu bilgi, yani Oktay Kaynarca uyuşturucu kullandı iddiasıyla ev hapsine alınır mı? Böyle bir şey olabilir mi? Kanunda bunun karşılığı var mı? Başka neden varsa onu da bilelim. Onu da açıklamıyorsunuz. Topluma bunu da duyurmuyorsunuz. Ama Bakın, evet, toplumu aslında bilgilendirmeleri lazım. Böyle yanlış evet, ve kirli bilgiyle olmaz bu. olmaz. Bilmem kimi iş adamının uçaktaki kapalı seks yapılan odasına kadar kamuoyuna bilgi sızdırılıyor dosyalardan, sizlerin dosyalarından, sizlerin uhdesindeki olduğunu bildiğimiz dosyalardan. Ama insanların neden suçlandığını tam olarak bilmiyoruz. Şaşırıyoruz. Kamuoyu diyor ki ya Oktay Kaynarca'nın ayağına kelepçe vurup evine hapsetmek istemişler. Bunu duyan gazeteci de ne yazıyor biliyor musun? Oktay Kaynarca'nın bir suçu vardı. Ya buna içti ya da buna bir şey yaptı. Yani ondan dolayı bu hapse Evet, oldu. yok, içmekle bu ceza verilmez. İçmenin karşısında Nedir TCK'da peki böyle bir bu? şey yok. Diyorlar ki Oktay Kaynarca mutlaka ağır bir suç işledi. ATV'deki programı kaldırılacak. Bak, yarışma ekrana gelmiyor. Oktay Kaynarca'nın sunduğu yarışma ekrana gelmiyor şu anda. Acaba yarışma bitirilecek mi? Oktay Kaynarca ATV'den kovulacak mı diye haberler yazıyor insanlar. Yahu bir insanın lekelenmeme hakkı diye her insanın anayasada böyle bir hakkı var. Bir de suçsuzluk karinesi diye bir şey var. Bir insan yargılanmadan ve hüküm giymeden suçlu gibi bu insanı afişe edemezsiniz. Yapmayın bunu ya. Yapmayın bunu ya. Yapmayın bunu ya. Böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına ya? Böyle bir şey olabilir mi? Sevgili İpek, sana insanların dünden beri bir sürü soru sorduğunu biliyorum. Afra Saraçoğlu ve Meltem Evet. Demir'le Evet, ilgili. şu anda Instagram'ım yıkılıyor. Yani Evet, yaklaşık bir 300'ün üzerinde bir sorular var. Hep Afra ile alakalı, Mert'le alakalı soruyorlar ama ben biliyorsun ki ne zaman start'a basarsın, konuyu anlat dediğin an ben buradayım. Zaten anlatacaklarım var. Ama bir şey evet. söyleyeceğim, bu kadar endişelenmeyin. Tamam? Peki, o konuyla ilgili endişelenmeyin diyor. Söyleyeceklerini ben de çok merak ediyorum. Sayın savcılar, sayın hakimler, sizlere çok güveniyoruz. Sizler adaletin terazisini tutan, ellerinizde tutan insanlarsınız ve sizlerin vicdanı biliyoruz ki son derece ölçülü, her şeyi tartarsınız ve öyle karar verirsiniz. Lütfen insanlarımızın da masumiyet karinesini, insanların da lekelenmeme hakkını her zaman gözetin lütfen. Sizleri çok seviyoruz. Saygı duyuyoruz yaptığınız işe de. Allah kolaylık versin. Zor. Yaptığınız iş de kolay değil tabii, onu da biliyoruz. Peki, şimdi yeni gözaltılar da var bu arada. Çağla Boz, Allah Allah, onu bilmiyorum. evet, Çağla Boz isimli bir oyuncuymuş bu kızcağız. Melisa Şahin, Emre Yalçın, Ahmet Şaşmaz, Nazhan Taşkın, bunlar da uyuşturucu operasyonuyla gözaltına alındılar. E, Survivor'da Dilan Çıtak elendi. Üçüncü elenen kişi Dilan Çıtak oldu. Önce senin çok sevdiğin Selen Görgüzel elenmişti biliyorsun. Ondan sonra sevgili şarkıcı kimdi? Şebnem şarkıcı. Tarçın, sus. Keremcan mı? Keremcan ikinci hafta elenmişti. Ve şimdi de Dilan Çıtak. Dilan Çıtak biraz geçimsiz biliyorsun. Babasıyla da kavgalı. Biliyorum, geçimsiz değil. Şöyle söyleyeyim. Dilan Çıtak'ta birazcık sinirsel bir problem var. Geçimsizlikle alakası yok bunun. Belki yaşadıklarından, belki de hayatla alakası, hayatla yaşantısıyla alakalı böyle bir mücadele, mutsuzluk, karanlık ve aynı zamanda ne yapacağını şaşırmış bir durumda. Sadece babayla değil, toplum içerisinde de aynısını yapıyor. Her önüne gelenle tartışıyor. Belki diyorum acaba ilgi çekmek için, adını duyurmak, çünkü reklamın iyisi kötüsü olmaz. Acaba diyorum bundan mı yapıyor? Yok, hayır değil. Yaşadıklarından dolayı psikolojik
travma içerisinde. Bundan böyle yapıyor. Evet, Survivor'da da başarılı olamadı. Orada da bazı kişilerle hep tartıştı, kavga etti. Ayrılırken de Acun Ilıcalı'ya sen iyi bir babasın demiş. Kendi babasından biraz iyi bahset demiş. Mesaj Acun vermiş Ilıcalı. yani. Mesaj vermiş aslında. Mesaj vermiş. Sen ne iyi bir babasın diye. Yapmaması lazım. Bunları yapmaması lazım. Yani ne olursa olsun yapmaması lazım. E, Ama Dilan bu zaten. Yani Dilan'ın şeyi bu. Yaşantısı hep böyle tartışma. Kaos kızdı o. Kaos kızdı. Kaos. Kaos kızdı. Evet değil mi? Polis de Bodrum'da ne yaptı ya polise? Polisin üzerine arabayı sürüyor. Çekil ben Evet biliyorum geçeyim işte diyor. diyorum ya Dilan Hatırlıyorsun değil mi? bakın bir şey söyleyeceğim. Dilan'ın ben bir ara böyle hayatıyla ilgili bir araştırma yaptım. Baktım sanıyorum 2 ya da 3 Aralık doğumluydu. Yay burcuydu. Böyle ateş grubu olduğu için bunlar biraz ani çıkışlar, fevri davranışlar, insanlara kendini böyle açıklamak için yaptıkları bir mücadele ve topluma kendini kanıtlamak için böyle bir tavırlar sergiliyor. Yanlış yoldasın Dilan. Yanlış. Yanlış İtibarını yoldasın. sarsıyorsun, itibarını zedeliyorsun, yapma. Sonuçta İbrahim Tatlıses'in kızısın. Dilek Şenyurt geldi. Özel abonem Almanya Frankfurt'tan katılıyor ve Nelida Manzano demek ki burada Hola Nelida diyor. Nelida Manzano da buradaysa tamamız demektir. Nelida Manzano Arjantin'den özel abonem. Nelida'ya da Hola diyelim. Nelida Hola. Manzano sağ olsun her gün bize bir Hola diyor Arjantin'den. Tamamız dedim ama hayır. Evet, ben de selam sevgilerimi gönderiyorum. Gönder Yurt Arjantin. dışına buradan güzel enerjiler gönderiyorum. Ama önce Gönder. güzel vatanıma, toprağıma. Bugün çünkü karne günü. Çocuklar karnelerini aldılar. Tatile çıktılar. Bizi Evet. izleyen bütün Evet. anne babalara buradan Evet. selam olsun. Arjantin'e Sakın mi? Arjantin vatanın toprağı mı? Arjantin'e mi gönderiyorsun? Anlamadım. Nelida'ya Arjantin'e ayrı gönderdim. Kendi ayrı. vatanıma ayrı gönderdim. Anla kendi toprağına tamam. Ben Arjantin'e gittim. Buradan uçakla São Paulo, Brezilya'ya iniyor uçak. Önce bir oraya giden Evet. yolcuları indiriyor. Uçağın içinde 1 saat bekliyorsun ama business uçtum. Çok rahat uçtum. Sen alışıksın business uçmaya zaten. Estağfurullah. Ben de gittim söylediğiniz yere Arjantin'e. Gittin değil Aynı mi? zamanda tabii gittim. Hatta orada bir plaj vardı. Bütün günüm 10 günlük tatilde o Copacabana plajında geçirdim. São Paulo'ya indik doğru. İndikten sonra da güzel bir tatil yaptık. Brezilya, Rio de Janeiro'ya gittin sen. Evet, zaten karnavala gittim ben. Öyle mi? Katıldın Evet, mı karnavala gittim. karnavaya? Samba yaptın mı samba sende? Yaptım tabii yaptım. Seni de Brezilyalı zannetmiştir Ya zaten Bilal insanlar. abi çok enteresan bir olay anlatacağım. Şimdi aklıma geldi. Samba yaparken mi? Biliyorsun orada samba Samba yaparken G-string kilotlarla yapıyorlar ya, iç çamaşırlarla. giyme onları anam. Ben giymedim. Evet, Hepsi öylelerdi. Ben de dedim ki hani dedim şurada dedim birazcık güneşleneyim dedim. evet. Güneşlenirken göğsümün üstüne havlu koydum. Bikinim yoktu. Ha, Bu sen halde polis üstsüzdün beni bir de. uyardı. Bir dakika. Üstsüz müydün bir de orada güneşlenirken? Üstü... Ya ama sen de yani ya. Bilal abi yani bütün millet affedersin G-stringlerle oralarda geziyor bir şey diyen yok da. Evet, Yani havlu koydum. Evet üstsüzüm bikinim yoktu ama havlu var üstümde. havlu var. Yani gelip beni polis uyardı. Ne dedi? Bakar mısınız? Yasak. Yasakmış. Kanunen yasak. Yasak. Üstsüz güneşlenmek yasak. Havlu da Evet ama koysak. poponu açabiliyorsun. Ha, Poponu açabiliyorsun. popo serbest. Tabii. Ya Allah Allah. Serbest. Evlerden uzak ya. Bize uymaz o. Bize uymaz. Bize uymaz. Ben São Paulo'dan sonra şeye geçtim. Arjantin'e geçtim. Yani uçak São Paulo aktarmalıydı. São Paulo'da hiç uçaktan inmedik. Arjantin Brezilya yolcuları indi. Sonra oradan yeni yolcular aldık. Buenos Aires'e Arjantin'e gelen ve öyle Buenos Aires çok güzeldi. evet Arjantin Beğendin mi? Bol bir bol hafta terlikler kaldık aldım. yani. Parmak arası terlik. Belki 100 Çok. tane aldım. 2 valiz terlik aldım. Hala Ya, giyiyorum. vallahi Tabii oranın ama kavuçuğu meşhur. doğru. Arjantin'in meşhur tabii. Doğru. Neyse şimdi gelelim biz Mabel Matiz özel abonem, yeni özel abonem Mabel Matiz Kres 5F nickli arkadaşımız. Kendisiyle tanışamadık ama lütfetmiş, özel abonem olmuş, özel üyem olmuş sağ olsun. Mabel Matiz'e de merhaba diyelim.
Dilek Şenyurt'a merhaba dedik. Caner Tuzcu özel Yani bu abonem Mabel Matiz, burada. şarkıcı Mabel Matiz mi? Onun ismini kullanan bir hayranı olsa gerek. Mabel Matiz S5F Niki. Ve Delfino Di Masio Şili'den, Delfino da yok. Şili'den Delfino Di Masio özel abonem. Ona da bir merhaba gönderelim. Dilek Şenyurt'ta selam veriyor. Hello, merhabalar. Hepinize merhaba. Evet, Ümran yayını Keleş, biraz da böyle bir beğendi yapın, canlandırın lütfen. Ümran Keleş ve Caner bizi izleyen sevgili dostlara beğen yapmalarını söylerseniz çok memnun olurum. Peki, şimdi Hafsanur Sancak tutan, beğeniyorum ben bu kızı. İyi oyuncu. Kıskanmak dizisinde öne çıkan iyi bir oyuncu. Karakter Kim? olarak da güçlü bir karakter kadın Hafsanur. Yani rolünden bağımsız olarak, oyuncu olarak, karakter olarak ayakta duran bir başarılı kadın Hafsanur Sancak tutan. Yani 20 Mart doğumlu, 26 yaşında. Şeyle beraber biliyorsun Kubilay Akay'la. Kubilay çok Biliyorum, çapkındı. biliyorum. Okudum geçenlerde. Evet, Okudum çok geçenlerde. çok çapkındı Kubilay. Bir de kızdan kıza geçerdi. Kadından kadına öyle çapkın. Ama bu Hafsanur Sancak tutan nasıl yaptıysa bu çapkın çocuğu uslandırdı. İkinci seneye girecekler neredeyse. Avucunun içine aldı. Biliyor musun? Ama bir şey söyleyeceğim. Bu sene ne dedim ben? Balıkların yılı dedim. Bu Balıkların. kız şimdi şöyle söyleyeyim. Bence çok mutlu bir durumları olacak. Ve bu sene onların senesi. Ne burcu diye sordunuz, hep söylerim. 20 ile 21 arası kafamızı karıştırır. Çünkü 20'sinde bir geçiş dönemidir, bir gün arayla. Dolayısıyla balık mı koç mu diye çok soran oldu bana bu burç. Yani 20 Mart tarihi için. Balık burcu bu senenin en şanslı, en cıvıl, en paralı, en bereketli, aşk enerjisi yüksek ve inanılmaz sevgi, toplumda aranılan bir karakter, o eski o durgunluklarını artık farkındalığının farkına varıp daha böyle bir hareketli bir hayata geçecekler. Bu sene balıkların yılı, vallahi çok güzel. Kötü bir şey söyleyemiyorum yani. Burcundan kazandı zaten, doğum tarihinden. Ya evet. Diyor ki oyunculuğu o kadar benimsemiş ki oyunculuktan çocuğum için de vazgeçmem. Biz çalışan, üreten kadınlarız. Çocuğum olursa sete benimle gelir gider demiş. Allah Allah. Yani bu kadar böyle mesleği her şeyden önce tutuyor. Çocuğu olursa Ama bir şey çocuğundan da söyleyeceğim. Çok çalışkandırlar. Yani onun önüne geçemez. Ne bir eşi, ne kocası, ne ailesi. Çok çalışkan. İki çalışkan burç bilirim. Bunlardan bir tanesi gerçekten Koç, bir tanesi de Balık. Bunlar iş hayatında başarılı. Hep böyle yönetici, evet, işletmeci, koordinasyon, koordine etmek. Hep de böyle bakıyorum. Mesela geçenlerde beni bir hanımefendi aradı. Antalya'da 5 yıldızlı hepimizin bildiği, hatta ben hayatımda gidemem, öyle paralar veremem, bir imkanım yok yani, ancak bir ne bileyim bir sanatçı arkadaşım orada program yapacak, sponsor olacak, öyle gidebilirim. Max Royal diye bir otelden aradı beni. Orada çok yönetici, üst düzeylerde bir hanımefendi. evet, Tanıştık falan. İlk söyleyeceğim şey şu oldu. Hiçbir evet, bilgi almadım. Koç burcu musunuz dedim. Evet dedi. Nereden anladın İpek dedi. Sonra arkadaş olduk onunla. evet. Hanımlar manımlar gitti. Dedim ki ya, her şey kader kısmet meselesi. Çok görmek istediğim bir otelde. Lafı bile olmaz, her zaman misafirim olun gelin dedi. Buradan kendisine de selam sevgilerimi gönderiyorum. Sizi çok sevdiğini söyledi. Bizi sürekli takip ettiğini Öyle mi? söyledi. Bu yayınları hiç kaçırmadığını söyledi. Öyle mi? Sadece Selam benimle olsun. olan yayını değil, Onur'u da izliyormuş. Öyle mi? Selam olsun buradan kendisine. Buradan seyrediyor zaten, dinliyor şu anda bizi. Selam olsun buradan kendisine. Evet. Peki. Şimdi bu Hafsanur Sancak tutanla ilgili Hı. ilk kez benim ekranlarda anlattığım bir gerçek var. Onu da burada söylemek istiyorum. Şimdi bu Hafsanur Sancak tutan aslında Afra Saraçoğlu'nun Mert Ramazan Demir'den önceki ilişkisinin bitmesine sebep olan bir etken Hafsanur Sancak tutan. Ekrandan da çok söyledim. Bağlanın, kendinizi ifade edin diye. Hem buna hem Mert Yazıcıoğlu'na hiçbir zaman bağlanmadılar. Bu konuda da bir açıklama yapmadılar. Ben olayları anlattığım halde bir cevap Ee, ver. Şimdi Hafsanur Sancak tutanla Mert Yazıcıoğlu
Mert Ramazan Demir mi dedim ben hiç? Dedim mi demin Hayır demediniz öyle bir Tamam. şey. Mert Yazıcıoğlu. Çok dikkat Tamam. ettim ona. Tamam. Hafsanur Sancak tutarlar. Mert Yazıcıoğlu Darma Duman dizisi vardı. Fox'ta. Orada ikisi başrolde oynuyorlardı. Mert Yazıcıoğlu da Afra Saraçoğlu'yla 4. senesinde sevgililer. 4 yıldır sevgililer 4. senesinde. Setlerde her oyuncunun arkadaşları vardır. Teknik ekipten falan. Başka sette olan Bir biteni dakika de ben diziyi çok seyretmiyorum da sanki bu çocuğu hatırlıyorum. Kızıl Goncalar'da oynadı mı bu çocuk? Mert Yazıcıoğlu tabii o. Dur şimdi bitireyim ben. O çocuk evet. Ha, Bu bilmiyorum. şeyde Osmanlı filminde dizisinde oynayan Orhan rolünde oynuyor şimdi. Kuruluş Tamam anladım Orhan ben. rolünde. O dizide Kuruluş Orhan. Kuruluş Orhan. 3,5 reytingde kaldı. Dizide bir türlü yükselmiyor. Şimdi Hı. Darma Duman dizisinde Mert Yazıcıoğlu'yla oynarken bunlar birbirlerine yakınlık gösteriyorlar. Sevgili oluyorlar. Mert Hı. Yazıcıoğlu'yla Hafsanur Sancak tutan iddialar bu şekilde. Sevgili Evet. oldukları iddia edildi ve her sette oyuncuların gözü kulağı vardır, tanıdığı Hı. vardır. Afra Saraçoğlu'nun kulağına geliyor. Ya senin Mert Yazıcıoğlu Hafsanur Sancak tutanla yakınlaşıyor filan. Yapmaz diyor Mert diyor. O yani Hı. kamera önündedir filan. Yok diyorlar yani arkada da bir şeyler oluyor filan. Neyse ondan sonra Afranur bunu yazıyor bir kenara ve o arada da Mert Hafsanur Sancak tutan da annesine diyor ki ya anne diyor ben diyor Mert Yazıcıoğlu ile yakınlaşıyorum diyor. Başroldeki Mert Yazıcıoğlu ile Evet. aramızda bir yakınlaşma oluyor diyor. Bana ilgi gösteriyor. Kızım diyor sen deli misin diyor. O diyor onlar diyor evli gibiler diyor ya. Mert Yazıcıoğlu ile Afra Saraçoğlu. Kızım yapma, yuva yıkma. Yapma diyor. Sakın 4 yıldır beraberler Allah oldular diyor. Allah. Tabii yapma kızım diyor. Deli misin sen yapma filan. O arada Hafsanur Sancaktar annesi de böyle deyince filan bir bunalıma giriyor. Ve Evet. intihara teşebbüs ettiğini Bircan Bali bir Evet. kadın Programında mı oyuncu intihara söyledi? teşebbüs etti diye o zaman söylemezsem olmaz ekranlarında açıklıyor. Ve sonra da bunun Hafsanur Sancak tutan olduğunu söylüyor. Yani o Mert Yazıcıoğlu'ndan dolayı böyle bir bunalıma girip ona Evet. kavuşamayacak filan diye. Çünkü başı bağlı annesi de sakın yapma filan dediği için böyle olaylar yaşanmıştı. Afra Saraçoğlu da Mert Yazıcıoğlu'nu terk etti. Affetmedi, terk etti. Yani bu Hafsanur Sancak tutan o Hafsanur Sancak tutan. Ama kız şimdi duruldu. Hem özel hayatında bak 2 senedir Kubilay Aka gibi bir çapkını yola getirdi. Hem de dizide son derece başarılı. O diziyi ayakta tutan oyunculardan biri. Sen ne diyorsun bu Mert Yazıcıoğlu'nun o zaman Afra'ya bunu yapmış olması? Ya Afra gibi bir kadın aldatılır mı ya? Ben şöyle biliyordum ben 3-4 yok 3 değil 4 sene birliktelikleri vardı ve 4 sene birlikteliklerinin sonunda bence iyi ki de ayrılmış, hayırlı olanı yapmış aslında. Öyle Çünkü mi? kaderinin yazgılarında ve kadersel ağlarında ben baktığım zaman Mert Ramazan Demir'e baktığımda bir kova olarak ne kadar ilişki yönünden şanslı ama bu şansını birazcık ihmal ettiği ve yanlış yola saptığını söylemiştim. Hatta geçtiğimiz yayınlarda da ne dedim? Bunlar bir ayrılık yaşayabilirler. Tamam Dikkat o edin. konuya gelme. Dur şimdi onu konuşmayalım. Dur. Mert Ramazan'a geçtin sen. Mert Yazıcıoğlu ile Hafsanur Oradan geçmişti. Sancak'la İyi ki de konuşurken ayrılmış. Evet yok yok. Afra'ya yapılmazdı. Dur Afra onu gibi biraz bir sonra kıza yapılmazdı. Ama iyi ki de tamam. ayrılmış. İyi ki de Tamam. yapmış. İyi ki de yapmış diyorsun. Peki o vesile oldu Mert Ramazan Vesile oldu Demir'le tabii. çıkmalarına. Bu konuyu konuşacağız. Mert Ramazan Tamam. Demir, Afra Sormak Saraçoğlu. istediğiniz nedir bu konuyla alakalı? Yok yani bu Hafsanur Sancak tutanın biraz eskisini anlatmak istedim. Ama şu anda kızı çok beğeniyorum. Yani hem Ama zaten oyunculuğunu Dilan çok Çiçek'le de beğeniyorum. birlikteydik. Yani Dilan Çiçek'le de sanki öyle bir şey vardı gibi. Ama bu çocuk yani ne Vardı aradığını vardı. bilmiyor. Vardı. Vardı. Ama bu Ya çocuk ne aradığını bilmiyor. Mutlu olamaz bu. Bununla da olsa bununla da mutlu olamaz. Emin ol Bilal abi. Çünkü böyle bir iştahsız yani açlık var çocukta. Yanlış. Yanlış. Dilan Çiçek Deniz dedin. Ya sen magazini çok iyi takip ediyorsun. Dilan Çiçek Magazini takip ediyorum. Dizileri bilmem, seyretmem. Sadece
sizin adınıza söylediğimin arkasındayım. Hani bu Abi dizisi tutulmayacak dediğimde sadece onu izledim. Evet, reyting aldı, doğrudur. Onu da sonra tartışacağız. Siz Peki. müsaade ettiğiniz müddetçe buradayım, anlatacağım yani. Estağfurullah. Şimdi Dilan Çiçek Deniz dedin. Peki Evet. benim yine bir şey hatırlamama sebep oldun. Mert Yazıcıoğlu Afra Saraçoğlu ile sevgili ve bir davetteler. Bir yuvarlak Evet. masada bunlar da oturuyorlar. Diğer 7-8 kişiyle birlikte ve arkalarından Dilan Çiçek Deniz geçiyor. Yazıcıoğlu ile sevgilisi Afra Saraçoğlu yan yana otururken Dilan Çiçek Deniz'de boy falan maşallah ve daracık da bir elbise giymiş. Popo falan böyle bacak baldırlar falan. Allah Allah. Hep hatları belli oluyor. Bu da böyle dönüyor yanında Afra Saraçoğlu olduğu halde. Kızın arkasından böyle bu video var. Sosyal medyada da var bu video. Biz Evet. söylemezsem olmaz da yayınladık. Böyle kızın arkasından affedersin kalçasına, bacaklarına, sırtına böyle bakıyor. Ya senin yanında dünya güzeli bir kadın var. Afra Saraçoğlu sevgilin senin. Dünya güzeli bir kadın var. Bir erkeğe yakışır mı böyle bir? Ve sonra Hayır ne Bilal oldu? abi, o çocuğun aşklarından bir çocuk olmaz. Hiçbir şey olmaz. Çünkü neden olmaz diyeceksin. Bu çocuk daha önce sadece, bakın, Afra'dan sonra işte o Dilan'dan sonra Mina diye bir kız vardı. Mina ile 17 yaşında bir kızdı bu Mina. Yani zıplıyor bu çocuk. Orada ya burada. Durulmaya da niyeti yok. Anlatabiliyor muyum? Çok iyi anlatıyorsun. Ve ne oldu sonra biliyor musun? O masada o bakış. Afra Saraçoğlu buna kapıyı gösterdikten sonra bu Hafsan'ı sancak tutan olayından dolayı Evet. bu Dilan Çiçek Deniz'le ilişki kurdu. Sevgili oldular. Sen dedin ya Evet. senin Dilan Çiçek Deniz diye. Aha, biliyorum. O Dilan Çiçek Deniz'le sevgili oldular ve Ne onunla kadar da sürdü? 6 ay Kaç kadar ay falan sürdü? 6 ay kadar falan sürdü. O kadar. O zaman başladı işte Dilan Çiçek Deniz'i hayranlığı o masadaki bakışlarıyla gelişti. Peki Ne kadar güzel olmuş. Oh, canıma değsin. İyi ki de ayrılmış Afra'dan. iyi ki de ayrılmış İyi Afra'dan ki de ayrılmış. diyor. Ya oyuncu Ufuk Özkan'a hepimiz üzülüyoruz. Karaciğer nakli bekliyor. Siroz kendisi. Zamanında çok alkol aldı. Çok içti. O kadar yazdık, söyledik. Ufuk, severim Ufuk'u. Benim programıma da katıldı. Hayatını konuşmuştuk onunla. Ben Kanal Türk'te Laf Aramızda programını yaparken konuk alıyordum. Yüze Ne yakın. tatlı bir adamdı ya o. Evet. Vallahi billahi dünya tatlısı bir adamdı. Evet, 100'e yakın ünlüyle hayatlarını konuşmuştum. Ufuk Özkan da onlardan biriydi. Hayatına dair sorular soruyordum. Sonra o Ya format Bilal abi çok çok da tuttu ve yaşlı da başkaları da değil. yaptı. Yani 50 yaşında, Ufuk 50 yaşında. Evet. Çok dinçti. Ama işte alkol gerçekten bir anda çıkar. Öyle sinsi bir şeydir ki, amansız hastalık gibi. Bir anda sana bir araz verir ve bu hayatın allak bullak eder. Duyduğuma göre sayfanda paylaşmışsın, bir doner arıyor diye. Doner arıyor. Doner ve şimdi artık son şeye geldi. Son zamanlarına geldi. Bu karaciğer artık iflas etmek üzere ve Karaciğer kardeşi iflas etse de karaciğer nakli var. O da olmazsa karaciğer yenileyen bir organ. Bir de bu adam Koç burcu. 10 Nisan mıydı? 11 Nisan mıydı? Neydi doğum tarihi? Dolayısıyla Koç böyle direnir. Yani mücadele eder, dayanır. Yırtar kendini. Çünkü o yaşam burcudur. Yaşam enerjisi yüksektir. Ne kadar olursa olsun ben Allah'tan iyi dilekler diliyorum. Evet. Önce Fatih'e, sonra Ufuk'a. Evet, şimdi 5 senedir bu çocuk karaciğer nakliyle uğraşıyor. Bunu ben ilk söylemezsem olmaz programında konuştuğumda bu konuyu beni Orhan Gencebay'ın eşi aradı. Sevgili Sevim Emre aradı. Sevim Emre aradı. Bilal dedi çok üzüldüm dedi. Ben bu Ufuk'un bu durumuna dedi. Sağlık Bakanı, o zamanki Sağlık Bakanı daha önceki Sağlık Bakanıydı. Hani bu pandemi zamanında tanıdığımız Sağlık Biliyorum Bilal Bakanıydı. abicim, Evet, biliyorum. o benim dostum olur, beni kırmaz dedi. Ben onunla konuşayım mı dedi, Ufuk için dedi. Konuş lütfen dedim. Ara dedim. Evet. O Sağlık Bakanı sağ olsun, kendisi aynı zamanda Medipol Üniversitesi hastanelerinin sahibi. O Sağlık Bakanı eski. Ondan sonra Biliyorum ben onu. Covid dönemindeki. Sevim Emre ile sağ olsun kırmadı Sevim Emre'yi.
ve o sanatçıyı ben aldırıyorum evinden dedi. Telefonunu falan aldı bizden. Ambulansla aldırdı, kendi hastanesine yatırdı. Bütün tetkiklerini yaptırdı ve karaciğer nakli teşhisi orada kondu. 5 sene, 6 sene oldu bu hikaye. Ve ondan sonra da donör de buldu Ufuk kendi çabalarıyla. Fakat Tamam. bu karaciğer naklinde ya da Evet. organ naklinde 4. sınıfa kadar akraban olması önceliği var. Akraban olursa çok daha kolaylık gösteriyor. Sağlık Bakanlığı izin veriyor. Akraban olmazsa çok daha inceliyor, ayrıntılı inceliyor. Aranızda bir ticari ilişki mi var, para mı verdin, menfaat Evet. sana bunu veriyor kadar. Bunların hepsi yasak, biliyor musun? En ufak bir şüphede şey yapmıyorlar, izin vermiyorlar organ nakline devlet. Bir Sağlık Bakanlığı Etik Kurulu, İstanbul hangi ildeysen o ilin sağlık müdürlüğünün nezdindeki yönetici doktorlar toplanıyorlar ve inceliyorlar. Kim sana organ verecek? İşte filanca. Onun bütün sağlık değerlerine bakıyorlar. Sigara içmemesi lazım, alkol kullanmaması lazım, kanının Tabii, olması tabii. lazım. Bir sürü. Bulduğu donörlere izin vermediler. Şimdiye kadar bulduğu donörlere ve artık sona yaklaşıyoruz. Acil bulunması lazım. Acil bulunması. Bulunur Bilal abicim. Allah'tan ümit kesilir mi? Bu çocukcağız bir defa çok güçlü. Bu zamana kadar gerçekten direndiyse, kendini salmadıysa, illa ki ben yaşayacağım dediyse söyleyecek hiçbir şey yok. Anlatabiliyor muyum? O yüzden nasıl söyleyeyim? Ben onu Geniş Aile'de tanıdım. Geniş Aile dizisinde tanıdım Ufuk'u. Çok genç bir defa. Ve genç erkeklere ben çok üzülüyorum. Gerçekten alkol kullananınız varsa aranızda bunu mümkün olduğunca bir şeyi hemen terk edemezsiniz ama yavaş yavaş da olsa uzaklaşın. Bırakın ya. Sadece bu size karaciğere zarar vermez. Bu sizin bakın psikolojik olarak o da bir psikolog olarak söylüyorum. Yani bu sizin hayatınızda da etki olur. Evliliğinize engel olur. Toplum içerisinde bir statünüz kalmaz. Yani Olmaz. itibarınız zedelenir. Bu alkol sizde kişilik bozukluğu, narsizm yapar. O yüzden dolayı bunu illetten uzakta durun. Bakın bugün karaciğer, yarın kalp, başka organlarınızdan zarar görürsünüz. Bir an önce varsa böyle bir alışkanlığınız gerçekten naçizane karışmak gibi olmasın ama hayatınızdan atın. Aynı keza sigara da öyle. Sigara da öyle. Evet. Şimdi bu arkadaşı Ufuk Özkan'ı Özkan'a destek olmak için bana da yazıyorlar. İşte ben Evet. donör olabilirim ya da benim tanıdığım var ya da işte şu hastanede onunla çok daha iyi ilgilenirler falan. Böyle teklifleri olan arkadaşlar lütfen kalem kağıt çıkarıp not alsınlar. İstanbul'da Medipol Mega Üniversite Hastanesi'nde tedavi görüyor. Medipol Mega Üniversite Bir Hastanesi. saniye özür dilerim. Acıbadem'de olan mı yoksa Kavacık'ta Acarkent'in orada olan? Hayır, söyleyeceğim. Hı, Karşıda Mahmut Bey'e giderken orada çok büyük bir üniversite burası. Medipol Hastanesi'nin mega üniversite hastanesi. tamam. Profesör Doktor Onur Yaprak kendisiyle ilgileniyor. Profesör Evet. Doktor Onur Yaprak'ın web sitesine onuryaprak.com, hiç doktor, Tamam. profesör yazmıyorsunuz. Onuryaprak.com web sitesine yukarıya Google'ın adres kısmına yazıyorsunuz. Onuryaprak.com tıkla. Zaten açılan sayfada Onur Yaprak'ın iletişim var, sekmesi var. Altta da WhatsApp sekmesi var. İletişim sekmesine, telefon sekmesine tıkladığın zaman senin sekreterine bağlıyor. Hemen sekreterine ulaşıyorsun. Ya da WhatsApp'tan bir mesaj yazmak istediğin zaman WhatsApp sekmesine tıklıyorsun. Onur Yaprak bütün mesajlarınızı görüyor. Sekreteri kendisine bütün bilgileri veriyor. Çünkü Vallahi bugün ben hayati de bir iş yazıyorum. yapıyor. Bu adam hayati bir iş yaptığı için sadece Ufuk Özkan için değil, diğer insanlar için de orada her an nöbette gibi web sitesi Onur Yaprak adına. Çünkü Türkiye'nin en iyi bu işi yapan insan, organ naklini yapan hocalarından biri kendisi. Dolayısıyla ona ulaşmak her şeyden kolay. Eğer Ufuk Özkan için bir şey yapmayı gücünüz varsa, bir şey yapabilecekseniz bu kişiyle, doktoruyla iletişime geçerek sürece nasıl katkıda bulunmak istediğinizi
sormanız, anlatmanız gerekiyor. Öylelikle kendisine, Ufuk Özkan'a bir yardımınız olabilir. Canım benim, lütfen sen Bilal abi, söyle. Evet. siroz, ben tabii ki çok araştırmadım ama Ufuk siroz mu oldu? Karaciğerini Siroz. kaybetti. Çünkü niye biliyor Siroz. musun? Bu beyefendiyi ben duydum, bu doktoru daha önce. Bir arkadaşım vardır, siroz tedavisi oldu ve Siroz. kurtuldu, biliyor musun? Ama bu Ataşehir'de tedaviyle oturuyor. kurtulacak durumda değil. Çok ilerledi. Çok ilerlemiş. Tamam, ne olabilir? Kurtulmanın yolu ne yani? Ne yapılabilir buna? Kurtulmanın yolu karaciğer. Sağlıklı bir insandan karaciğer parçası, biliyorsun, bir parçasını alıyorlar. Tümünü almıyorlar. Bir parçasını alıyorlar. Buna dikiyorlar, bunun karaciğerine. O kendi orada iyileştiriyor diğer karaciğeri. Biliyorum. İyileştiriyor, Karaciğerde büyüyor. kendini onaran bir organ. Evet. Ay, ama Onarıyor. tutması lazım işte o donerin. Tabii işte onun için bütün bu sağlık testlerinden falan geçecek, verecek olan insan ve kendisine de bir zararı yok bu organ naklinde bulunmasın. Kendi karaciğerinde daha sonra genişliyor, büyüyor, kendisini tamir ediyor. Karaciğerin öyle bir özelliği var. Ama o da kontrol altında alınacak tabii hastanede. O da yoğun bakımda tedavi görecek. Yani böyle bir durum ve Ufuk Özkan'ın tiyatrocu arkadaşları paylaşımlar yapıyorlar. Ufuk Özkan'ın kardeşi bir paylaşım yaptı. Ben de paylaştım sayfamda. Bu süreci anlatan videoları oralarda görebilirsiniz arkadaşlar. Allah Şimdi şifasını versin. Şifasını versin. Allah gerçekten çektirmesin. Ama bazı şeyler umutsuzdur, biliyor musun? Ama insanoğlu hep umutla yaşar. O hep aile de ister. Bir an önce o bulunsun da yaşasın diye. Ama bu çok kötü bir şey. Bu illet, bu içki illeti çok kötü bir şey. Geç kalmış bırakmakla. Evet, maalesef çok büyük zararını çekti. Yuvası dağıldı. Pırıl pırıl da bir oğlu var 10 yaşında. Alkol Çocuk böyledir zaten, yuvayı yıkar diyorum ya, toplumda statün şeyin kalmaz, itibarın. Narsistlik yapar, kişilik bozukluğu yapar, fiziğine zarar, bedenine zarar. Kötü bir şey. Yaşlandırır bir de. Hele kadınları daha fena. O 10 yaşındaki oğlunu gördüm. Televizyona getirmişti annesi, boşandığı eşi. Eşi programa katılmıştı. Nafakayı ödemiyordu Ufuk Özkan. Neden? Ödemiyor diye geldi eşi. İşte maddi yetersizlikten her zaman Hı. oyuncular para kazanamıyor ki. Bazı Olmuyor, evet, dönemlerde evde doğru. oturuyorlar. Falan. O zaman oğlu da kuliste annesini beklemişti. Pırıl pırıl, çok akıllı, çok zeki bir çocuk. Yakışıklı da kerata. Allah onun yüzü suyu hürmetine Bahtına, evladı evet, bence de. O çocuğun dualarıyla iyileştirsin. olsun. Evet. Şimdi Can Yaman İspanya'da bir dizi çekecek. Çalışmalara başladı. Aynı zamanda El Turco dizisi, o rezil dizi, İspanya'da da bir dijital platformda yayına girdi ve onun galası vardı dün gece. Evet. El Turco, Can Yaman, El Turco burada da yayınlandı ve yayınlayan platform kaldırmak zorunda kaldı diziyi. Çünkü dizinin içinde Türklere hakaret var. Ve başrolde bir Türk oynuyor ve biliyorsun bir kahraman Türk'ün hayatını Orta Çağ Hı zamanı hı. İtalya'da bir köye yaralı şekilde sığınmış. Evet. Daha sonra o köyü düşmanlarından kurtarmış, onlara önderlik yapmış, onlara savaşmayı öğretmiş bir türkü, baba yiğit bir türkü canlandırıyor ama savaşta falan kaçan falan bir adam rolünde dizide ve devamlı sevişiyor, sapık sapık sahneler. Can Yaman'ı çıplak poposundan gösteren sahneler falan. Bizim Türk erkeğinin poposundan hangi kamera çekebilir? Kırar orada o kamerayı. Cüneyt Arkın'ın gördüm mü şimdiye kadar hiçbir filminde? Hayır canım, Diye hayır. kılıcını çekiyor Bizans'a. Ondan sonra Bizanslı kadınla sevişirken Cüneyt Arkın yatağa giriyor. E, Poposundan hiçbir zaman gösterdi mi hiçbir kamera? Ya da Hayır. karşı kuvveti gösterdi Hayır. mi? Öyle bir şey mümkün mü? Ya böyle bir şey Can Yaman'da görüyorsun. Git seyret poposunu bu dizide. Böyle bir şey var mı ya? Sen ne biçim adamsın Can Yaman? Nasıl buna müsaade ediyorsun? Neyse, bu dizi El Turco dizisi şimdi İspanya'da yayına giriyor. Şimdi Hı hı. ve Can Yaman'ı bak şu bakımdan takdir etmek lazım ve şu bakımdan, söyleyeceğim bakımdan takdir ediyorum. Adam İspanya'da dizi çekmeyi kafaya koydu. Şimdi İspanya'da bir projede oynayacak dijital platformda ve bunun için İspanyolca öğrendi. Evet. İspanyolca röportaj verebilecek kadar akıcı konuşuyor ve röportajını bana videolarını yolladılar İspanyol arkadaşlar. Evet. İzledim, dinledim videolarını.
sular seller gibi İspanyolca konuşuyor. Karşısında gazeteci, televizyoncu soruyor. Şakır 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 cevap veriyor ve bu adam buna 10 ay önce karar verdi, biliyor musun? İspanyolcayı öğreneceğim diye. Face Yani to face ders 10 ayda nasıl bir başarı bu? O zaman çok yeteneği var, kabiliyetli ve hafızası iyi. face to face, yüz yüze ders aldı bir İspanyol güzel bir kadın. Hem sevgili yaptı o kadını. Çok güzel bir Allah kadın. Allah. Tabii. Hem sevgili yaptı hem ondan ders aldı. Şimdi belki de Madrid'e yerleşecek. Bir evi de orada olur. Çünkü çok seviyor İspanyollar. Ve röportajda diyor ki, şimdi kendisiyle dün yapılan röportajda soruyor İspanyol gazeteci, Türk dizileri İspanya'da büyük bir fenomen. Neden Evet. bu kadar popüler olduklarını düşünüyorsun Türk dizilerinin? Bunu bir Türkiye, Can Yaman'a, Türk oyuncuya soruyor. Bundan doğal bir şey yok. Can Yaman'ın cevabını okuyorum. Bu videoyu sizler de izleyebilirsiniz arkadaşlar. Sosyal medyaya da düştüğünü gördüm. Bakın cevabı, Can Yaman'ın cevabına. Bilmiyorum. Türk dizileri neden bu kadar popüler diye bir Türk oyuncuya soruyorlar. Tekrar söylüyorum. Can Yaman'ın cevabı, bilmiyorum. Bu soruya birçok kez cevap verdim. Türkiye'den 6 yıl önce ayrıldım ve artık böyle Türk dizileri yapmıyorum. Hmm. El Turco istisnai. 6 bölüm, 1000 bölümlük bir dizi değil, 6 bölüm. İngilizceydi. Türk dizisi değil, uluslararası düzeyde bir şey yapmak istediler. Dizinin bu yönü bizi heyecanlandırdı. Çünkü Türk dizisi yapma rutinini terk ediyorduk. Hedefim bu, büyümek, başka şeyler denemek. Ulan kızdırıyor beni. Büyümek derken rezalet bir dizi çektin. El Turco rezalet bir dizi. Seyredenler varsa yorum yazsın lütfen arkadaşlar. Yataktan çıkmıyor ya başrol oyuncusu Can Yaman. Ayrıca İspanya onu Türklüğünü unutturacak kadar etkilemiş. Bak okuyayım. Türk dizinin bu yönü bize, çünkü Türk dizisi yapma rutinini terk ediyorduk. Türk dizisi rutinini terk ediyorduk. Ulan Türkiye'de dizi yapmasaydın sen, sana Demet Özdemir oyunculuğu öğretmeseydi o dizide, sen oyuncu olabilecek miydin? Başarabilecek miydin o dizide? Demet Özdemir'in karşısında sana o pas attı da onun oyunculuğuna bakarak oyunculuğunu geliştirdin. Çünkü Türk dizisi yapma rutinini terk ediyorduk. Hedefim bu. Büyümek, başka şeyler denemek. Belki de çok bölüm olmadığı için izleyiciye dezavantajdır. Tüm yıl bir şey izleme alışkanlığı yaratmaz. Bir Türk yapımcı ile bu seviyede bir şey yaptığın için gurur duyuyorum. El Turco'yu cevaplandırıyor. Burada El Turco'ya Tamam. geçti. Ay Gurur duyuyor, evet. Böylece dünyaya diğer ulusların Türkiye, İtalya, İspanya bu seviyeye gelebileceğini gösterebiliriz. Soruyor bir daha, İspanyol soruyor bir daha. El Turco'da Osmanlı Devleti'nin Avrupa'daki etkisi ele alınıyor. Türk dizileri bir şekilde Türkiye'nin kendisi hakkında mesajlar iletiyor. Siyasi, Evet. kültürel diyor. Cevaba bak. Bana Türk dizileri hakkında çok soru soruyorsunuz. Ulan Türk dizisi, sen gevur musun ya? Türkiye'den dizi Ama oynayarak bir sen şey gittin söyledim İtalya'ya. demin. İspanya buna Türklüğünü unutturacak kadar etkilemiş. Evet. O zaman git sen, o zaman kimliğini, İspanyol kimliği al. Hiç İtalyan, burada TC'den de çık git. Madem bu kadar çok beğendin İspanya'yı. Bana Türk dizileri hakkında çok soru soruyorsunuz ama ben 6 yıldır İtalya'da yaşıyorum ve artık pembe dizi yapmıyorum. Türk dizi temsilcisi olmadığım için hiçbir sorunuzun cevabını bilmiyorum. 6 yıldır İtalya'da yaşıyorum ve sadece başka dillerde film çekiyorum. Türk pembe dizileri yapmayı bıraktım. O yüzden çok uzağım, bilmiyorum. Görüyorsunuz değil mi? Öve öve yere göğe koyamadınız Can Yaman'ı. Adam Can Türkiye'yi bana Yaman'ın sormayın diyor. Bana Türk dizilerini sormayın diyor. Neredeyse utanmasa ben Türk değilim diyecek. ondan bahsediyorum zaten, onu söylemek istedim az önce. İspanya'nın kültürünü almış. Çünkü ben İspanya'ya gittim. Bir otelde kalıyordum. Bu Andorra'ya kayak için gidiyordum. Ya bir şey soracağım. Otelde asansördeki kadına İngilizce soruyorum. Kadın İngilizce konuşuyordu 2 dakika önce, kocasıyla bir şeyler anlatıyordu. Ve bu İspanyol. Bunlar anormal milliyetçiler. Bunlar asla bildiği halde başka lisan konuşmazlar. Soruyorum, cevap vermiyor. Bekliyor ki ben İspanyolca konuşayım. Ben oraya turist gitmişim, tatile gitmişim. Yani Can Yaman onların kültürünü almış, bariz belli. Buradan anladım ben. Her Bir şey İspanyol hiçbir zaman bildiği, yani İngilizce değil Fransızca bilse dahi kendi dilinden başka bir turistle asla konuşmaz. Aralarında evet. konuşurlar. Evet. Adeta Türkiye'den
Türkiye'den, Türklerden intikam alır gibi bir konuşma burada bu röportajda. Can Yaman'ın söyledikleri. İtalyanlar buna bayılıyorlar ama gerçeği gören İtalyanlar da var. Bak İspanyollar yazıyorlar. Evet, aynen. Barcelona'ya gidin. Hayatta İngilizce, Almanca bilse de konuşmaz diyor. Yaşadım, ben biliyorum. Anormal milliyetçiler. Ama çok keyifli bir millet. çok iyi Adamlarda insanlar da var. üzüntü yok, ağlama yok, keder yok, tasa yok. Tabii. İyi insanları da var ama ben Ya insanların tabii. ben ülkelere böyle başka yabancı ülkelere gittiğim zaman çok fazla seyahat edince şöyle bir şey gelişiyor artık. Alışveriş Hı. içinde, gezip görmek için de, insanları tanımak için de arka mahallelerine gidiyorum. Gerçek halkının yaşadığı mahallelere gidiyorum. Mesela Barcelona'da o aşağıdaki o İstanbul'daki İstiklal Caddesi gibi caddede gezersen turistik, her şey turistik. Tamam, çok güzel yerler. Sahile, denize kadar inen olacak. Tamam. Ama ben orada o caddenin en başındaki tren istasyonundan trene bindim Şebnem'le mesela. 7-8 istasyon gittik. Yukarıya gittik. Gittiğimiz yerde baktık çok güzel evler, eski evler, mahalleler falan. Burada inelim dedik. Orada indik. Çamaşırları balkonlara asmışlar. Aynı bizim Sus Kasımpaşa. eski püskü binalar var. Evet. Gecekondu gibi, roman mahallesi gibi. Evet. Sulu Kule gibi bir yer. Evet. Orada gerçek halkı orada görüyorsun, tanıyorsun. Oradaki marketlere girdik filan. Dilediğimiz gibi alışveriş yaptık. Oradaki marketlerde de her şey var. Oradaki insanlar mesela çok daha samimi. Aşağıda o turistik olduğu için her şey, esnaf da turiste alıştığı için o aşağıda Evet. ana arterlerde sana burun kıvırabilirler, burnun dik davranabilirler. Ama gerçek halkı sıcak. Biz Türk'üz dedik. O Türk o Yok falan diye. sokaklarda oynuyorlar. O kastaniyetleri takıyorlar. Bravo. Sokaklarda oynuyorlar. Barcelona'da ben merak ettim. Bir arkadaşım söyledi. Oranın midyesi ve istiridyesi ve balığı çok meşhur. O Barcelona Marina'ya gittim. Marina'da bunları yerken bir baktım tanımadığım bir kadın karşıma geldi. Hatta merak ettim, işkillendim. Roman mı bu? Aldı kastaniyetleri, nasıl oynuyor? Onun yanına tanımayan bir kadın geldi. Başka bir kadın geldi. Ben o İspanya'yı çok sevdim gerçekten. Açık konuşmak gerekirse. Yani diğer gittiğim yerlerden, Avrupa ülkelerinden daha çok burada feyz aldım. Ama milliyetçiler. Yani oraya giden kesinlikle Türklüğünü unutuyor. Çok var arkadaşım. Bu arada şunu da söyleyeyim. Çok böyle ünlü şu anda iş adamlarının çocukları da orada okuyor. Yeni bir trend başladı. İspanya'ya gidiyorlar, orada okuyorlar. Artık üniversite için kimse Amerika'ya gitmiyor. Londra'ya gitmiyor. Yeni trend bu sene değil, belki sene başladı. 2 senedir herkes çocuklarını İspanya'ya gönderiyor. Okusunlar diye. Çok iyi yapıyorlar. Bizim ünlülerden de İspanya'da ev sahibi olan hatırı sayılır sayıda insan var. İspanya'da ev sahibi olan. Gülşen var mesela. Şimdi hemen aklıma gelen. Sevgili Beyaz var. Beyaz burada çekiyor mesela bu beyaz jokeri. Hemen ertesi gün sabah uçağa biniyor. Barcelona'daki evine gidiyor. Yani çünkü kafa dinliyor. Ortam güzel. İnsanlar onu buradaki gibi tanımadığı için dilediği gibi hayatını yaşıyor. Ve her şey çok daha güzel. Amerika'ya gidip ne yapacaksın? Amerika'dan Amerikalılar da kaçacak. Amerika'da iç savaş başlayacak neredeyse. Bir videolara falan girip bakıyor musun? YouTube'da Ben Amerika'da bakmaz olur muyum? Dün öyle bir akşam şey sabaha yok kadar ya. oturdum, haberleri izliyorum ben. Böyle bir şey yok. Bu Trump'ın yaptığı bu İran'la ilgili olaylar. Yani Böyle bir şey. Amerika'da yaşanmaz. Bir defa baştakiler arıza. O yüzden dolayı insanlar artık Avrupa ülkelerine, sakin yere gidiyor. İnsan kendi milletine böyle davranır mı ya? YouTube'da o Amerika'daki ICE polislerinin yaptığı zulmü izliyorum. Böyle bir şey olamaz ya. Ya ne eziyet ediyor kendi millet. Yerlerde sürüklüyorlar. Protesto eden kadınları, erkekleri, genç kızları. Evet, Yerlerde evet. sürüklüyorlar ya. Amerika'da bambaşka iç Maalesef. savaş. Bu gidişle Amerika'da iç savaş çıkar. Bu Trump delinin teki. Kafadan çatlak. Kafadan çatlak. İran'a yapsın. İran'a elinden geleni yapsın. İran'daki yönetimi devirsin. Ona katılıyorum. İnsanlara eziyet ediyorlar orada. Yazık. 6-7 bin insan öldürüldü. İran'da insanların göğsüne ateş ediyorlar. Biliyorsun değil mi? Sokaklarda. Sokağa çıkıyorlar. Sabaha kadar uyumadım. Bunları dinledim ve izledim. Evet. Göğsüne ateş ediyorlar. Bizim ülkemiz cennet. Vatanımıza sahip çıkalım. Peki. Evet. Şimdi Abi dizisinde
Abi dizisi. Şimdi konuya geliyorum. Abi dizisinde dedim ki o fragmanı gördüm. Bu Evet. dizi tutmaz dedim. Şimdi Dedi. bana yazıyorlar. Yazıyorlar Dedi. alttan. Diyorlar ki ay İpek Hanım öyle dediniz ama reytingi çok oldu. Bakın çocuklar reytingi tabii ki niye isteyeyim ki dizi bitsin, yayından kaldırılsın? Neden bu kadar kötü olayım? Ben o fragmandan midem bulandı. Olacak olayı baştan size söyledim. Ama tabii ki sevindim mi? Sevindim reyting almasına. Ama İpek Ama 10 reyting yaptı neredeyse. 9.90, 9.80. Yani İpek ama yani. ama Bilal abicim maalesef ilk başta böyle olur. Sen olayın sonuna bir bak. Çok böyle bir reytingle başlayan diziler var. Öyle mi diyorsun? Tabii ki tabii ki olayın sonuna bak. Şimdi merak ettiler Afra'yı. Durum Şimdi, nedir? Ne yaşıyorlar? Ne şimdi yapıyorlar? Kenan'la sevgili öpüşüyor mu? El ele tutuşuyor mu? Sevişiyor mu? Bunları merak ettiler. Şimdi sevgili seyretmeyenler için, bizi herkes seyrediyor da o bölümü kaçıranlar için söylüyorum. Sevgili İpek Canbulat'a sorduğumda dizi tutacak mı diye, Bilal abi ne zaman yayınlanacak demişti. Bunu birkaç hafta önce konuştuk. 13 13. Ocak ayın Salı 13 günü. dedi. 13 uğursuzdur abi 13'ü ve dedi. salı günüydü. Ve salı da uğursuzdur abi dedi İpek Canbulat. Salı sallanır. Evet, 13'te zaten ben de uğursuz bir rakam. ben de çok iyi biliyorum ki e, uçaklarda mesela 13 numaralı koltuk yoktur uğursuz olduğu için, uğursuz bilindiği için. Zamanında Avrupa ülkelerinde de öyleydi, bizde de öyleydi. 13 numaralı koltuk. Şimdi bilmiyorum. Dikkat etmedim son zamanlarda var mı yok mu. O kadar 13 uğursuz. Hak verdim İpek'e. Yani bir de bu dizi bu kadar geç başladı, hep sallandı, bir sürü şey değişti, iptal oldu, yönetmen kovuldu filan. Yani ama 10 reyting yapınca da tabii ki şaşırdım. Ama Bilal abicim bak hiçbir şey belli olmaz. Buraya sonuçta çok büyük paralar harcanılıyor. Çok büyük Evet. emekler veriliyor. Hiç istemem böyle bir şey ama ilk 10 diziyi bir görelim. Ondan sonra yorum yapayım. Şimdi tabii Bölümleri, diziyi kimse bilmiyordu. bölümleri, Dizinin içeriğini bilmiyordu. bölümleri Ama görelim. bakacağız. Bölümleri Bak, görelim diyorsun. 10 10, bölüm. 10 dizi. 10 bölüm. 10 bölüm. 10 bölüm 10 görelim. bölüm. 10 bölüm görelim. Peki şimdi Kenan İmirzalıoğlu bugüne kadar oynadığı dizilerin hiçbirinde öpüşmedi. Dün bir arkadaşımız da yazdı burada bize. Sonra ben de Zaten diyorlar bunlar öpüşmez, birbirine düşmanmışlar dizide. Ama siz diziyi seyredince gördünüz. Başta fragman size bunu anlatmadı. Dolayısıyla ben de izlemediğim için bilmiyordum. yok, şimdi düşman değiller de sonra olanlar gelişmeler Hatice Hanım yazmış alttan. olaylar gelişecek sonra da. Şimdi mesela Deli Yürek'te Zeynep Tokuş'la oynadı. Zeynep Tokuş çok güzel bir kadındı. Zaten Türkiye güzeli unvanı vardı. Öpüşmedi. Kenan İmirzalıoğlu o zaman bekardı. Kimseye hesap vermeye gerek yok. Ezel dizisinde Cansu Dere ile oynadı. Cansu Dere taş gibi bir kadındı. Ve Evet. Kenan İmirzalıoğlu bekardı. Öpüşmediler. Karadayı'da Bergüzar Korel'le oynadı. Hadi Bergüzar Korel o zaman yeni Halit Ergenç'le tamam öpüşmediler ama. Acı Hayat'ta Selin Demiratar'la oynadı. Selin Demiratar da çok güzel bir kadın. Öpüşmediler. Ya Kenan İmirzalıoğlu 1.91 boyunda. O zaman da genç ama hiçbir kadınla öpüşmedi dizilerde. Demek ki onun böyle bir kuralı var kendisine. Bir prensibi var. Ama Kadınları belki eşinden kaynaklı, belki yani kendinle alakalı olabilir, eşinle de alakalı olabilir. Boşandı mı bu çocuk? yok. O zaman bekardı. Ya hayır boşanmadı. Sinem Kobal'la 2016'da evlendiler. Ama hala evli yani değil Evliler. mi? Tabii. İki Tamam, tane. eğer öpüşmüyorsa Allah Sinem bozmasın. Kobal'dan dolayı. Allah bozmasın. İki tane de pırıl pırıl kızları var, evlatları var. Amin. Çok da yakışıyorlar Bir ve saniye, Çeşme'de yaşıyor bu çocuk. hayır. Çeşme'de evlendi de orada yazlığı var. Yazları orada. Görmüşsündür sen demek. Gördün Gördüm mü? diyorum, Bak. Çiftlikköy'de gördüm diyorum Çeşme'de. Ama O işte yüzden tamam. söylüyorum. Ya zaten bana anlatma sen bunları bütün bu gördüklerini, bildiklerini bana Ama anlat. Çeşme'de gördüm gerçekten. Orada bir balıkçı var biliyor musun? Balıkçı da değil. Akvaryumda adam kendi yetiştiriyor. Çok zengin bir Evet. iş adamı. Evet. Gidiyorsun. Adı var Balıklı Köşk. Oraya gidiyorsun, cam fanusun içinden beğeniyorsun, orada gördüm. Hatta ayaküstü sordum. Nerede yaşıyorsunuz dedim. Az ileride Çiftlikköy'de yaşıyorum ben dedi. Çatır çatır öpüşüyor diyor Ümran Keleş. Ümran Keleş. Peki şimdi Afra Saraçoğlu'yla Mert Ramazan Demir hayır. ayrıldı dediler. Saraçoğlu'yla Kenan İmirzalıoğlu öpüşecek mi öpüşmeyecek mi bana da soruyorlar. Yani yakınlaşma olacak mı? Sevişme olacak. Ben ne bileyim kardeşim dedim ya. Ben ne bileyim yani
Afra Saraçoğlu önce bize dedi ki couple olmayacağız dedi. Öyle bir şey yok dedi. Şimdi baktık Afra Saraçoğlu'yla yakınlaşma sahneleri vardı birinci bölümden. Yani ipucu veriyorlar aslında. Daha da ileriye gideceklermiş gibi. Araya bir husumet, bir senaryo gereği bir kavga, bir düşmanlık gibi bir şeyler de girebilir ama o zaman aşk daha çok alevlenir. Biliyorsun sen değil mi? Rakip olursan, geçinemezsen Hayır falan. Bilal abicim. Neyi sordun şimdi? Bunların ayrılığından mı bahsediyoruz? Hayır, sen Mert Ramazan Demir, Afra Saraçoğlu'na geçmek istiyorsun. Hadi geçelim. Ay, ama çok istiyorum gerçekten. Neden? Bak inanmazsın. Instagram'da 1000'in üzerinde mesaj var. Hem yazmışlar Instagram'dan, öbür sosyal medyalardan. Bir de benim telefon numaram Instagram'da var yukarıda iletişimim. Bir de oradan WhatsApp'tan yazıyorlar bana. Ne oldu İpek Hanım? Ağlayanlar, zırlayanlar. Ne olur İpek Hanım enerji yapın. Barışsınlar bunlar. Ayrılmasınlar. Onur Bey böyle dedi. Onur gerçeği söyledi. Onur'un aldığı bütün bilgiler. Bir dakika, Bütün bir Onur'un dakika. aldığı. Siz Onur'la beraber ortak mısınız? Zaten ikiniz de Hayır birden mi canım. geldiniz istihbarat? Allah Allah. Onur gerçeği söyledi Ama diyorsun. Onur'un istihbaratları doğru zaten. Doğru evet ama yani şimdi Ama doğru evet ama bu demek değildir ki yani kalıcı bir ayrılık tamamen. Hiç siz hayatınızda eski, şimdi Şebnem Hanım'ın yanında da konuşmak istemiyorum. hayır Eski canım Şebnem Bey ben flörtlerle. bir dakika. Şöyle öyle bir şey söyledin ki sanki ben Şebnem'in haberi olmadan bazı şeyler yapıyormuşum gibi ya. Allah Hayır ama Allah. değil yani Şebnem, ama önceden dedim. Şebnem Bilal abi. inanma Bekarkenden Şebnem. diyorum. Ben güveniyorum sana diyor bak. Ben güveniyorum Tamam. sana. Hayır Ya, aşk bekarkenden olsun ya. bahsediyorum. Aşk olsun. Hayatınızda birisi vardı. Ayrılık yaşadınız bekarken. Şebnem Hanım Güveniyorsun değil mi yokken. bana? Güveniyorsun. Güveniyorum diyor bak. Güveniyorum. Ama Vallahi hayatınızda kimse yokken tarçına diyorum. ısıttırırım tarçına seni. Tarçına ısıttırırım seni. Şimdi şöyle söyleyeyim. Evet. İlişkilerin ve aşkların en büyük tetikleyicisi, kamçılayıcısı ayrılıktır. Ayrılık olursa ilişkiniz zaten güçlenir. Anlatabiliyor muyum? Bir enerji uzmanı olarak söylüyorum size. Evet. Ayrılık var diye evladiyelik ömürlerinin sonuna kadar birbirlerini görmeyecekler, yaşamayacaklar. Ah tamam kesin bitti. Öyle bir şey yok. Aylin bir dakika Öyle Aylin bir diyor şey. ki Aylin diyor ki öperse öpsün diyor. Ay ne var diyor öpsün diyor ya oyuncu zaten diyor öpsün diyor. Aylin öpüşmelerini biz burada seninle başka şey konuşuyoruz ama burada Afra ile Kenan öpüşsün mü öpüşmesin mi diye tartışıyor Ben seyirciyle. zannetmiyorum Öpmesin öpüşeceklerini. diyor, öpmesin diyor. Bak bir arkadaş öpmesin diyor. Bir tanesi diyor ki öpsün bunda ne çıkacak ki diyor. Ne olur diyor. Ufak ufak öpüşürler diyor. Ufak Olur ufak mu canım öyle şey? ufak Mert böyle bir şeyi kabul etmez. Mert Mert kabul Ramazan etmez. Demir böyle ufak ufak öpecekmiş. Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu. Küçük küçük. Bir şey daha geldi aklıma dün. Bu da benim naçizane fikrim. Acaba dedim onu ayrıldılar deyince bu dizide böyle bir şeyi sundular Afra'ya. Acaba Afra da gitti Mert'e söyledi. Mert de kıskançlık krizine mi girdi dedim. Vay! Neden ayrıldılar? Bak, Bunu bak, düşünüyorum sürekli. haklı olabilirsin. Caner de diyor ki abi diyor Kenan'a bakma öyle diyor sağa sola efelendiğinde dizide diyor. Mert deli diyor. Mert döver onu diyor. Vay! Mert deli, Mert deli. Ben de duydum Mert deli. Gerçekten deli Mert. Caner özel abonem Mert deli abi diyor. Bergüzar da öpüştü. Evliyken öpüştü Bergüzar başka bir dizide diyor. Yani sen şimdi diyorsun ki Mert Ramazan Demir senaryoyu fark etti. Olacakları anladı, tartıştılar. Baştan imzasını atıverdi. Baştan fikrini söyledi. Kesinlikle Afra'ya da dedi ki böyle bir olay olmasın dedi. Ben de bunu Onur Akay'ın programında duydum. Çünkü Onur'un gerçekten radarları kuvvetli. Bir de orada yaşıyor, biliyor. Evet ayrılık. Ama size dedim ki 21 gün önceki yayında. O yayında çıkarttım kesitini. Dedim ki bir ayrılık yaşayacaklar. Çünkü kötü enerji, hasetlikler, kıskançlıklar var. Evet. Sürekli kızın Bir Mert'in dakika, üstüne bir dakika, oynuyorlar. İpek. Mert'e İpek bir dakika. Caner diyor ki Mert harbiden deli abi diyor. Seti basar diyor. Ya Kenan İmirzalıoğlu set bastırır mı Caner ya? Görmüyor musun adam nasıl dövüşüyor? Neler yapıyor ya? He? Basar diyor. Basar seti basar. Pardon İpek sözünü kestim ama bu çok ilginçti. Pardon evet devam et lütfen. Evet.
Yani bunların ayrılmaları demek, bunların bir ömür boyu hayatlarından kopup da gitmeleri demek değil. Bu bir blöftü. Bence Mert'in blöfüydü. Yani Mert bunu hissetti. Yayında böyle bir şey olmasın diye. Yani dizide böyle bir öpüşme sahnesi, yakınlaşma, sevişme gibi bir şey. Bence bunun tepkisini böyle bir şey de verdi. Mert'le Kova burcu olduğu için anlaşmak zor. Afra biraz daha masum, mütevazi, biraz enerjileri yumuşak, yufka yürekli. Mert gerçekten maço bir erkek. Mert buna izin vermedi. Ben öyle hissettim dün. Bu benim kendi yorumum. Ayrılık konusuna gelince. Evet, Onlar geliyor, geliyor. ayrıldılar, evet. Heh, gel oraya gel. Evet. Ne oldu? Ayrıldılar ama her zaman söylerim. Arada çok büyük aşk varsa, Mert Ramazan Demir'le Ana'nın arasında büyük bir sevgi, bağ, biz de biliyoruz var. Varsa kıskanılmak, ayrılmak, bunlar çok normal şeyler. Düpedüz ilişki giderse zaten arazdır. Düpedüz giden bir ilişki bana sağlıklı rapor vermez. Ama sen ilişkinde ayrılık yaşarsan seni tetikler, sen karşındakinin değerini ve kıymetini anlarsın. Dolayısıyla tekrar bir araya gelmek için o bir çanak. Anlatabiliyor muyum? O hiç canınızı sıkmayın. Antiler, onlar gerçekten barışacaklar. Bakın imzamı atıyorum buraya. Boş bir senet getirin, ona da atayım imzamı. Yapma. O kadar eminsin barışacaklarına. Evet. İnşallah barışırlar Evet. ya. İnşallah Ayrılabilirler. Siz hiç hayatınızda ya da ben flörtlerimiz oldu. Ayrıldıktan sonra barıştığımız olmadı mı? Oldu. Bana bakarak Var. sorma ya. Dön arkadaş Şebnem ya. İnanma bunun söyledikleri. Allah İpek ya. Bana niye söylüyorsun Ama ayrılık öyle yaparsın? yani. Ya ben Öyle. Şebnem'in üzerine gül koklamadım, koklamam. Bana ikide bir Yahu sorma. bu adam kıskanmak zorunda. Erkek. Kıza başka bir dizi verilmiş. Evet. Dolayısıyla bu dizinin içeriğini bilmiyoruz. Formatını bilmiyoruz. Neler söyleniyor bilmiyoruz bu dizide. Yani öpüş mü dedi yapım yönetmen. Seviş mi dedi. Şöyle mi yap dedi. Biz bilmiyoruz. Mert de baştan tavrını koydu. Aslında ayrılık sebebi bu olabilir. Bakın o kesin kat'i demiyorum ama olabilir. Anladınız mı? Peki ne zaman barışırlar diye de soruyor. Zamanında İpek kestiremez ki. Şimdi kestirebilir misin İpek? Ne zaman barışırlar? Şu an değil. Ancak bunu çalışmam lazım. Neden? Çünkü bunların ayrılığına çok sevinen oldu. Hiç boş yere sevinmeyin. Sizi sevindirmeyeceğim. Evet. Sevindirmeyeceğim. Ben enerji uzmanıyım. Ben beyinsel frekansım, gücüm gerçekten çok güçlüdür. Aynı zamanda 6. hissim çok kuvvetlidir. Ben bunu Biliyorum. 21 gün önceki yayında dedim ki bunlar küçük de olsa bir ayrılık yaşayacaklar. Allah! Hop oturdular, hop kalktılar. Neredesiniz şimdi o bana yazanlar? İpek Hanım nasıl olur, öyle bir şey yok, onlara aşık. Oldu işte. Onur söyledi dün. Evvelki gün yine söyledi. Demek ki olabiliyor. Yani bunlar böyle küstüler, ayrıldılar. Yollarını tam anlamıyla ayırmadılar. Çünkü bir tanesinin babası öbürünü takip ediyor. Takipten çıkma yok. Aileler okeyliyor ilişkiyi. Hayırdır, size ne düştü burada? Anne de takip ediyor. Ama Mert'i tamam, böyle bir şey. Evet, Mert'in Ay Bilal abi, söylüyorum ya, kırgınlık olabilir, küskünlük olabilir. Bunun adı ayrılıksa ayrılık desinler. Böyle bir şey yok. Barışacaklar onlar. Bülent Ersoy bile söyledi. Benim yanımda konuştu Onur'la Bülent Hanım. Onur'a dedi ki o Mert'in kulağından tutacağım. O Afra'yı tutacağım. Kafalarını tokuşturacağım. Götüreceğim Kadıköy Evlendirme Dairesi'ne, ben evlendireceğim dedi. tabii Anlatabiliyor muyum? sana da ayrıca söyledi, bu yayında da anlattı. Evet. Sana da Evet. söyledi ayrıca. Yani ne oldu? Evet. Bu kadar feyiz mi aldınız? Çok mu mutlu oldunuz ayrılmalarından? Sizin başınıza gelse çok mu iyi bir şey? Neden kötülüklerle besleniyorsunuz? Neden bir insanların mutsuzluğundan yahut da başına gelecek kötü şeyler sizi bu kadar mutlu yapıyor? Çok yanlış. Yanlış yapıyorsunuz. Çünkü onlar ayrılmayacaklar. Şu an ayrı olabilirler. Buna bakmayın siz. Tamam? Evet, negatif enerji yapıyorlar. Kafalarından kuantum yapıyorlar. Bu antiler yazıyor. Yok, evlenmeyecekler bilmem ne. Bu negatif enerjiler vesilesiyle 21 gün önceki programımda da ben dedim ki Mert Ramazan Demir'le ilgili bir sıkıntı olabilir. Ayrılık kısa süreli olabilir dedim. Ben bunun haberini Doğru. bekliyorum. Çok uzun sürmez. Bekleyin, takipte kalın. Uzun sürmez. Peki sevgili İpek, çok teşekkür ediyorum yayınıma katıldığın Rica için. ediyorum. Çok Hepinizi güzel, çok çok öpüyorum. güzel bir Buradan program bütün oldu. takipçiler, yayınımızı izleyenler ve aynı zamanda bana DM'den atanlar, mesajlar atanlar. Dediniz ki İpek Hanım ne olur bugün bunu anlatın. Barışacaklar mı, merak ediyorum. Ben de ikisinin doğum haritasına baktım. Birisi yay, birisi kova. Mert Ramazan Demir zaten geçen ay hata yaptı, yanlış arkadaşlıklar yaptı. Yanlış birilerini aldı hayatına. Erkek arkadaşları yanlıştı.
Negatif enerjiler, olumsuzluklar, yanlış arkadaşlıklar, yanlış dostluklar onu etkiledi. Söyledim 21 gün önce. Onun Söyle- kulağını çekeceğim gördüğüm yerde. Söyledin, Ya söyledin İpek Hanım, sevindirmeyin bunları. İpek Ben onları Hanım'ın sevindirmeyeceğim, merak etmeyin. İpek Eğer Hanım'ın gerçekten hani bu konuda çok mütevazi olamayacağım ama mesleğimde de gerçekten iyiyimdir. Enerji olarak iyiyimdir. Mesela bir şeyi bana söylüyorlar. İpek böyle böyle olsun. Beyinsel Evet. kuantumda olamayacak olayları Allah'la aram çok iyi diyorum. Ne istesem oluyor. Ben de Allah'tan bunu diliyorum ve istiyorum. Ayrılmasınlar. Ben gerçekten bütün samimiyetimle söylüyorum. Onları birbirine çok yakıştırıyorum. Kız ne kadar saf, ne kadar duru, ne kadar masum. Mert ne kadar uyumlu. Aslında bunlar birbiriyle evlenebilirlerdi de. Şu an o zaman değil. Anlatabiliyor muyum? Teşekkür ederim Derya Hanım. Sağ olun. Öpüyorum. Bilal abicim, yayının için çok teşekkür ediyorum. ben teşekkür ederim. Dediğim gibi Salı Cuma buradayız. Bana ayrıca sorma. Ulaşmak zor değil. Instagram adresim ipek_astro. Astrolojiye, yıldıznameye, doğum haritanıza ihtiyacınız olur. Çünkü ben biliyorsunuz burada magazinle alakalı, magazin dünyasında kim varsa onlarla ilgili yorum yapıyorum. Ama tabii ki onların doğum haritalarını çıkararak. Elimden geldiği kadar. Siz de bana ulaşabilirsiniz. ipek_astro. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki arkadaşlar, çok ilginç gelişmeler var. Ümit Karan, Galatasaraylı golcü, futbolcu, eski ve milli takımda oynadı yıllarca santrafor olarak. Ümit Karan uyuşturucu kullanmak, sadece kullanmak değil, imal etmek, temin etmek suçundan az önce tutuklanma talebiyle hakimliğe sevk edildi savcı tarafından. Son Ümit haber mi? Son haber, Ümit Karan ve onunla birlikte 9 kişi daha tutuklanma talebiyle, daha yeni haber. Allah ıslah etsin, Allah kurtarsın. Ne diyeceğiz? Uyuşturucu çok Yok kötü bir şey. Derya'cığım, sosyal medya kullanmadınız ama YouTube'da hesabım var ama oraya gelen mesajı ben göremiyorum Bilal abi. Çünkü şifremi unuttum. Siz bana buradan davet gönderiyorsunuz. Yapıyorum ama ben gerçekten biraz özürlüyüm bu konuda. Yani Estağfurullah. yapamıyorum. Sadece Instagram kullanıyorum ve Facebook kullanıyorum. Onun dahilinde zaten Instagram'a da bütün iletişimlerim mevcut. Derya yeni gelmiş, diyor ki İpek Hanım ilk defa gördüm sizi diyor. Aşk Ben olsun buradayım ya. 1,5-2 aydır Aşk buradayım olsun ben. Derya. İpek Hanım'ın videolarını izleyin lütfen, daha önceki yayınlarımızdan. İpek Hanım'ın tespitleri her zaman doğru çıkıyor. Dostlar, E, abone olmadan izleyen arkadaşlar, abone olursanız çok memnun olurum ve yorum yaparsanız, videomuza yorum yaparsanız sevinirim. Beğen yapmanızı da rica ediyorum. Yayınlarımızı paylaşırsanız da, sevdiklerinizi tavsiye ederseniz bizi, daha da mutlu oluruz. İpekçim, o kadar çok beğeni alıyorsun, o kadar çok takdir alıyorsun. Ama Bilal abi yani neden Gönderiyorlar bu ki. insanlar bu kadar O kötü? kadar Cuma çok. gününün yüzü su hürmetine Allah'tan ne dilerseniz o olur. Birilerinin ayrılığını eğer düşünüyorsan ilahi adalet aynısını sana verir. Bu bir enerji çarpışmasıdır. Sen Mert'le Afra'ya frekans olarak bana buradan ya neler yazıyorlar bana. Burada ifşa edemiyorum o kişileri. Çoğunu engelliyorum Instagram'dan. Yok ayrılsınlar, birbirlerine yakışmıyorlar. Mert'i savunanlar çok yakışıklı diyor. Kız suratsızmış, donukmuş, asabiymiş. Siz nereden uyduruyorsunuz bunları? Ne kadar tanıyorsunuz ya da? Bakın ne dilerseniz o olur. İlahi adalet. Onun için güzel şeyler dileyin ki siz de bu hayatta mutlu olun, güzellikler yaşayın. Enerjinin dönüşümü sizde de böyle olsun. Evet, Hepinizi öpüyorum kocaman. canımsın, sağ ol. Arkadaşlar, özel abonelerime de çok teşekkür ediyorum. Ve sizler de dilerseniz özel abone olabiliyorsunuz. Bunun için yapmanız gereken şey, ana sayfada katıl butonunu tıklayıp yönlendirmeleri takip etmek. Moderatörlerime de teşekkür ediyorum. Ümran Keleş ve Caner Tuzcu'ya, çalışmalarınız için elinize sağlık arkadaşlar. Dilek Şenyurt, hadi git artık, lütfen git artık Dilek Şenyurt. Özel abonem, kendisi 3 senedir bizimle birlikte her yayınımızda. Maşallah ne Dilek kadar Şenyurt. güzel. Evet, Vallahi ne kadar güzel. Dilek Şenyurt diğer hesaplarımda da sık sık karşıma çıkıyor. Kendisine çok teşekkür ediyorum buradan bir kere daha. Peki, görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Yarın kimle yayın yapıyorum ben? Yarın cumartesi Onur Akay'la. Saat 18'de. Ay çok Sevgili keyifli Onur olacak. Akay'la. Geleceğim oradan yazılar yazacağım size.
Tamam. Sevgili Onurcuğum, ne kadar naif, ne kadar kibar. Bülent Aa. Hanım'la bir konuşmasına şahit oldum. Çok Dedim kibar. ki bu çocuk kibarlık için yaratılmış. Çok çok kibar, evet. Sana söyledim mi Bülent Hanım Onur Akay'ın köpeğini o kadar çok seviyor ki Bülent Hanım Onur Akay'ın köpeği Onur Akay o kadar da evde şarkılar söylüyor. Bazen ben de denk geliyorum aradığım zaman. Evet. Şarkılar söylüyor. Sanat müziği sanatçısı olduğu için. Köpeği de ondan alışmış duya. Köpeği de "Woo!" diye köpekler de Şaka yapıyorsun gerçekten mi? Ne bunun cinsi? Cinsi ne bu köpeğin? cinsi bu en akıllılardan. Matis miydi en akıllısı? Hayır. Jack Russell. Yok değil, Cenk Russell değil. Neyse onu öğrenirsin sen şeyden. Ve Bülent Ersoy aradığında da Onur Akay demiş ki işte köpeğine hadi yavrum demiş şu notadan sen de bir ses çıkar demiş. Alıştır hayvanı. Hayvan "Uuu!" ya demiş bu hayvan nota basıyor. Bülent Ersoy şaşırmış. Bu hayvan demiş bu değişik bir şey. Nasıl öğrettin buna bu sesleri sen demiş. Yani Onur Akay'ın köpeği de bir alem. Mutlaka görmelisin. Akçay'a yolun düşerse bir uğra onlara. Sen yakınsın Akçay'a, Yalova'dan. Ben Onur davet etti zaten. Gitmeyi düşünüyorum. Ne Evet. diyor bakayım Caner? Onur Akay, Bilal abi. Onur Akay, Arzu abla. Ne diyor anlayamadım. Bir yayın yapın falan diyor. Dörtlü yayın yapın diyor. Bence abi diyor. Aynı anda. Nasıl oluyor? Dörtlü yayın olabiliyor mu? Olabiliyor da kokofani olur yani. Bütün konuşmalar birbirine karışır. Şurada bile anlaşamıyoruz çoğu zaman. Bir moderatör başta durup yayını yönetmesi lazım ama bir masa etrafında olmamız iyi olur. Anca öyle olabilir. Tamam yaparız istiyorsan. Stüdyo Tamam. mu yapalım? Senin Evet. için kiralayayım bir televizyon kanalı ne olacak? Herkesin bir araya gelmesi lazım. İnşallah dur bakalım olacak. İnşallah. İnşallah. Peki. Görüşmek üzere. Sevgiyle İpek'ciğim öpüyorum. Hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi Çok teşekkür tatiller ederiz. hepinize. Çok Güzel teşekkür hafta ederiz. sonları. Bizi izlediğiniz için sağ olun, var olun. Görüşmek üzere.